Petronas ve E-Garaj'ın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ani kaçış manevrası veya daha popüler ismiyle Geyik Testi serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Serimizin bugünkü konuğu yeni nesil Renault Zoe ZE50. Geyik testine aldığımız ilk elektrikli otomobil 1502 kilogramlık boş ağırlığa sahip. Ayrıca 16 inç çaplı jantlar ve 195'e 55 16 ölçülerinde Michelin Primacy 4 lastiklerde donanımda yer alıyor. Test sırasında hava sıcaklığının 13 derece olduğunu da belirtelim. 74 km/s süratle yaptığımız ilk denememizde çok heyecan yaşamadık. İkinci havuza girdikten sonra kısa bir süre için devreye giren ESP aracın çizgiden çıkmasına izin vermedi. Bu bölümde elde edilen yavaşlama sonrasında son havuza girişte güvenlik sistemi herhangi bir müdahale yapmadı. Bu arada ESP devreye girdiğinde fren lambalarının yanmadığını da gözlemledik. ...76 km/s'e çıktığımız ikinci denememizde ESP'nin daha ikinci havuza girmeden devreye girdiğini gördük. Bu sayede arkasını hafifçe bırakmaya başlasa da Zoe'nin direksiyon komutuna uyup son havuza yönelmesi uzun sürmedi. Üçüncü havuz içerisinde de kısa süre için devreye giren ESP'nin aracı nasıl rayına oturttuğu videomuzda da görülebiliyor. Süratimizi 80 km/s'e çıkarttığımızda ise işler biraz değişti. ESP'ye rağmen ikinci havuzda arkasını daha çok savuran Zoe, bu sayede son bölüme geçişte burnunu doğru yere çevirmiş olsa da taşıdığı atalet nedeniyle 3. havuzda işi çok daha zor oldu. Burada yine çok şiddetli şekilde devreye girmeyen ESP arkayı tutamadı ve kontrayla düzeltilen Zoe 2 kukaya çarptı. İlk elektrikli otomobil geyik testimizi de böylece tamamladık. Ağırlığı C SUV'ler seviyesinde olan küçük otomobil, bu ağırlığın önemli bir kısmını tabanı altında barındırdığından dengeli bir görünüm çizdi. Geyik testinde daha başarılı olması için geniş taban ve ince yanaklı yumuşak lastikler önerebilsek de aracın menzilini kısaltacağından bu seçimi yapmanın olumsuz yanları olduğunu da belirtelim. Sıradaki testimizi kaçırmamak için kanalımıza ve sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.